Avrupa'da yaklaşık 50 ülke var ve elbette her birinin kendine özgü bir yüzölçümü var. Ama tarihin bir döneminde bu ülkelerin çoğu bugün olduklarından çok daha büyüktü. Mesela bugün yaklaşık 110 kilometre kare olan Bulgaristan 9. yüzyılda en az 400 bin kilometreye ulaşıyordu. Balkanlar boyunca çeşitli toprakları fethetmiş, bugünkü Romanya, Moldova, Sırbistan, Macaristan'ın bazı bölgeleri, Yunanistan'ın bazı kesimleri ve hatta Ukrayna'ya kadar uzanmıştı. Daha sonra Bizans ve ardından da Osmanlı fethihleriyle küçüldü. Topraklarının büyük kısmını böylece kaybetti. Ancak şu bir gerçek ki tıpkı Bulgaristan gibi birçok ülke buna benzer süreçlerden geçti. İşte bu videoda bazı ülkelerin tarihte ulaştığı en geniş sınırlara bakacağız. Videoyu beğendiysen Arnavutluk'la başlayalım. Ülkenin bugünkü yüzölçümü yalnızca 28 bin kilometre kare. Ancak en büyük sınırlarına 1912'deki kısa bağımsızlık döneminde ulaştı. O dönemde bugünkü Kosova'nın ve Batı ile Kuzey Makedonya'nın bazı bölgelerini de içeriyordu. Fakat bunu uzun süre koruyamadı. 1913 Londra Konferansı'yla Arnavutluğun bugünkü sınırları resmen çizilmiş oldu. Kosova o dönemde Sırbistan'a doğrudan, Batı Makedonya ise Sırbistan ve Yunanistan'a pay edilerek bırakıldı. Ayrıca Yunanistan'ın hak iddia ettiği Kuzey Epir bölgesinden bazı arazileri de kaybetti. Bu bölge bugün hala Arnavutluğun güneyinde yer alıyor. Osmanlı döneminde ise bu bölgede hem Yunan hem de Arnavut bir arada yaşıyordu. 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Yunanistan bölgeyi işgal etti. Ancak 1913 Londra Konferansı'yla büyük devletler bölgenin Arnavutluğa bırakılmasına karar verdi. Bu karar üzerine bölgede yaşayan Rumlar 1914'te Kuzey Epir Özerk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Yunanistan dolaylı destek verdi. Fakat 1. Dünya Savaşı ve uluslararası baskılar nedeniyle bu yapı uzun süre yaşayamadı. Nihayetinde bu bölge Arnavutluk sınırları içerisinde kaldı. Bir diğer tartışma ise Çamerya bölgesi üzerindedir. Bu bölge Yunanistan'ın kuzeybatısında bulunur ama aslında Arnavut nüfusu bulunan Epir'in resmi bölgesinden bir parçadır. Tarihte burada yaşayan Müslüman Arnavutlara Çam Arnavutu denilmiştir. Kısacası Arnavutluk günümüzde bir zamanlar olduğundan biraz daha küçük. Öyleyse geçelim bir diğer ülkemize. Bu örnek geçmişteki en geniş sınırlar ile bugünkü boyut karşılaştırmasının en iyi örneklerinden birisi. Avusturya'nın bugünkü yüzölçümü 83.879 km². Ama geçmişte çok daha büyüktü. 1867 ile 1918 yılları arasında var olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu 676 bin kilometrekarenin üzerindeydi. Tabi bunun büyük bir kısmının imparatorluk içerisindeki Macar Krallığı'na ait olduğunu da söyleyebiliriz. Yine de yalnızca Avusturya İmparatorluğu bile Avusturya'nın kendisini Çekya, Galicia, Slovenya ve Hırvatistan'ın bazı kısımlarını kapsıyordu. Biraz daha geriye gidecek olursak Habsburg monarşisi çeşitli dönemlerde İspanya'yı ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun bazı bölgelerini de kontrol etmişti. Habsburglar hanedan evlilikleri, diplomasi ve savaşlar yoluyla çok geniş topraklar elde ederek Orta ve Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümünü yönetmişlerdi. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağıldı ve Avusturya küçük bir cumhuriyete dönüştü. Bir daha da asla eski büyüklüğüne ulaşamadı. Şimdi gideceğimiz ülke ise Balkanların Müslüman ülkesi. Bosna Hersek'in bugünkü yüzölçümü yaklaşık 51 bin kilometre². Ama 14. yüzyıldaki Bosna Krallığı, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'ın bazı kısımlarını da kapsıyordu. Ne var ki bu en geniş sınırlar uzun sürmedi. Osmanlılar 1963'te Bosna'yı fethederek tüm bölgeyi imparatorluklarına kattı. Sonrasında ise Yugoslavya'nın bir parçası oldular ve modern sınırlarıyla bağımsızlığını kazandılar. Hatta bugün Bosna'nın aslında fiilen yalnızca yarısının Bosna olduğu, Sırp kontrolündeki Sırp Cumhuriyeti'nin diğer yarıda fiili yönetim kurduğu bile söylenebilir. Komşusu Hırvatistan ise en geniş sınırlarına yüzlerce yıl önce ulaşmıştı. 11. ve 12. yüzyıllardaki bağımsız Hırvat Krallığı daha sonra Macaristan'la birleşmeden önce Dalmaçya'yı ve Bosna'nın bazı kısımlarını kontrol ediyordu. Sonrasında Habsburglar, Macarlar ve Osmanlılar gibi komşu güçlerin etkisiyle nüfusunu kaybetti. Sırbistan ise bambaşka bir hikaye. Hatta ilk örneğimiz Bulgaristan'la da oldukça benziyor. Bugünkü yüzölçümü yalnızca 88 bin kilometre². Ama tarihe bakıldığında çok daha büyüktü. Hatta çok geriye gitmeye bile gerek yok. 1992 yılında Karadağ ve Moskova'yı elinde tutuyordu.
Ama en geniş sınırları 1348'deki Sırp İmparatorluğu dönemindeydi. O zamanlar Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan ile Bosna'nın bazı kısımlarını kontrol ediyordu. Sırbistan ayrıca 1918'den 1992'ye kadar Yugoslavya'nın temel parçalarından biriydi. Bu yapıda bugünkü ülkeye göre çok daha büyüktü. Ancak bu birlik bölününce Sırbistan günümüzdeki haline geldi. Öyleyse sıradaki ülkemizde devam edelim. Çekya deyince akla hemen Çekoslovakya geliyor. Tabii ki o daha büyüktü. Bugünkü ülkenin yüz ölçümü 78 bin kilometre kare. Birlik ise 140 bin kilometre kareydi. Ama bence en geniş sınırları 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Çağ'daki Bohemya Krallığı dönemindeydi. O dönemde bugünkü Çekya'nın yanı sıra güneyde bugünkü Avusturya'nın, kuzeyde ise Almanya'nın bazı bölgelerini elinde tutuyordu. Şimdi biraz kuzeylere gidelim. Danimarka bugün 42.900 kilometre karelik bir alanı kapsıyor. 1397 ile 1523 yılları arasında var olan Kalmar Birliği ile karşılaştırıldığında oldukça küçük kalıyor. Bu birlik Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Grönland'ı bir araya getirmişti. Danimarka Kraliçesi 1. Margaret tarafından kurulan bu birlik 2,8 milyon kilometre kareden daha fazla toprağı kapsıyordu. İsveç 1523'te birlikten ayrıldı. Danimarka ise 1814 yılında Norveç'i İsveç'e bırakmak zorunda kaldı. Ama bugün hala elinde Grönland ve Faroe Adalarını tutuyor ve Trump'ın tüm baskılarına rağmen galiba buraları da satmayacak. Kuzey rotasından devam edelim ve Almanya'ya göz atalım. Almanya da tahmin edebileceğiniz gibi büyük örneklerden birisi. Bugünkü yüz ölçümü 357 bin kilometre kare. Alman İmparatorluğu döneminde 1871 ile 1918 yılları arasında Avrupa'da biraz daha genişti ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bu toprakları kaybetti. Fakat asıl zirve 2. Dünya Savaşı sırasında 1942'de yaşandı. O dönemde Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, Portekiz, İspanya ve İsveç gibi tarafsız ülkelerle diğer müttefik güçler arasında neredeyse tüm Avrupa'yı kontrol ediyordu. Doğrudan kontrol ettiği topraklar yaklaşık 633 bin kilometre kareydi. Fakat savaş sonrasında bu toprakların tamamını kaybetti. Gelelim ilgi çekici olan başka bir ülkeye, komşumuz Yunanistan'a. Ülkenin bugünkü yüz ölçümü 131 bin kilometre kare. Ancak Yunan ulusunun en geniş sınırlarını hangi tarihsel yapıyla ölçmek gerektiğini seçmek biraz zor. Sanırım ya Bizans İmparatorluğu'na ya da Büyük İskender'in 2 milyon kilometre kareye ulaşan imparatorluğuna bakmak gerekir. Ama birçok kişi İskender'in aslında Makedon olduğunu ve dolayısıyla bu mirasın bugün yalnızca 25 bin kilometre kare olan Kuzey Makedonya'ya ait sayılması gerektiğini savunuyor. Hatta bu durum Makedonlar ve Yunanlar arasında ciddi bir tartışma konusu. Bu nedenle modern Yunanistan'ın teknik olarak en geniş sınırları belki 1920'de Sevr Anlaşması ile Trakya'nın ve Türkiye'nin bazı bölgelerinin kendisine verilmesiyle oluşmuştu. Ama bu işgal hiçbir zaman fiilen gerçekleşmedi. Bu yüzden bugün Yunanistan'ın en geniş sınırlarına sahip olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan İtalya'nın da durumu Yunanistan'a benziyor ve en büyük farkı görmek için antik çağa kadar gitmemiz gerekiyor. Elbette en geniş sınırları milattan sonra 2. yüzyıldaki Roma İmparatorluğu olabilir. O dönemde Avrupa'nın büyük kısmını kontrol ediyorlardı. Ama Romalılar gerçekten modern İtalya'nın doğrudan öncüsü mü? Buna da siz karar verin. Macaristan bir zamanlar çok daha büyük olan ülkelerin en ilginç örneklerinden birisi. Bugün 93 bin kilometre kare ama Orta Çağ'daki Macar Krallığı bugünkü Macaristan'ın yanı sıra Slovakya, Hırvatistan, Romanya, Ukrayna, Sırbistan ve Avusturya'nın bazı kısımlarını da kapsıyordu. 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Avusturya Macaristan İmparatorluğu içerisinde bu toprakların çoğunu elinde tuttu. 1920'deki Trianon Anlaşması ise Macaristan'ı yaklaşık 3'te 2 oranında küçülttü. Bu dönemde Slovakya, Transilvanya ve Hırvatistan'ı kaybetti. Hatta Romanya'da da topraklar bıraktı. Hollanda'nın bir dönemler devasa bir sömürge imparatorluğu vardı ama bu videoda sömürgeleri ele almıyoruz. Avrupa içinde en geniş sınırları Belçika ve Lüksemburg'u da yönetmiş olduğu 1813'teki Birleşik Hollanda Krallığı dönemindeydi. Tüm Benelux bölgesiyle birlikte yaklaşık 76 bin kilometre kareydi. Daha sonra Belçika ve Lüksemburg bağımsız olunca bugünkü 41 bin kilometre karelik haline geriledi.
Devam ediyoruz. Norveç de oldukça büyük bir ülke ve 385 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip. En geniş sınırlarının Kalmar Birliği sırasında ya da Danimarka ve İsveç ile olan birlikler döneminde olduğu söylenebilir. Ama o dönemlerde yönetici taraf Norveç değildi. Bu yüzden ben gerçek zirvenin 1263 yılındaki Orta Çağ Norveç Krallığı döneminde olduğunu düşünüyorum. Rusya'daki Kola Yarımadası'nın bir kısmı ve Kuzey İskoçya'da ellerindeydi. Bu da yaklaşık 75 bin kilometre kareye denk geliyor. Rusya ise bugün zaten dünyanın en büyük ülkesi ama geçmişte çok az daha büyüktü. Ayrıca Kuzey Amerika'daki toprakları olan Alaska'yı da kontrol ediyorlardı. Evet, videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Slovakya'nın bugünkü yüz ölçümü 49 bin kilometre kare ve bence bu ülkenin tarihindeki en geniş hali. Öte yandan elbette Çekoslovakya'yı da dahil edebiliriz ama o iki ülkenin birliği Slovakya'nın yönetiminde değildi. Hatta daha çok Çek hakimiyetindeydi denilebilir. Fakat sırada başka bir çok büyük örnek var. İspanya. Bugün yaklaşık yarım milyon kilometre kare ile zaten oldukça büyükler. Elbette Sömürge İmparatorluğu döneminde Kuzey ve Güney Amerika'nın yarısını, Küba'yı, başka bazı adaları ve Filipinleri kapsayacak kadar devasa olmuşlardı. Ama biz kıta Avrupası ile sınırlı kaldığımızda bile tarihin birçok döneminde bugünkünden çok daha büyüktü. 1600 yılında İspanya, Portekiz'i, iki Sicilya Krallığını, Sardinya'yı ve ayrıca Hollanda, Fransa ile Kuzey İtalya'daki bazı bölgeleri kontrol ediyordu. Bunların çoğu hanedan birlikleriyle elde edilmişti. Hatta bundan bile büyük sayılabilecek bir dönem söz konusu. 1544 yılındaki Şarkenen İmparatorluğu, az önce saymış olduğum topraklara ek olarak tüm Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu üzerinde teknik egemenliğe sahipti. Ayrıca Avusturya, Bohemya, Macaristan'ın bazı kısımları ve tüm Borgonya alçak ülkeleri üzerinde doğrudan yönetimi vardı. Ve elbette Türkiye. Türkiye aslında birçok ülkenin ardılı sayılabilir. Selçuklu ve Osmanlı. Ama elbette en büyük sınırları Osmanlı dönemine dayanıyor. Tüm Akdeniz'i, Ege hattını ve Karadeniz'i ele geçiren bir Osmanlı gücünden söz ediyoruz. 3 kıtaya hakimdik. Akdeniz'de İspanya'ya kadar komşuyduk. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Hanedanı'nın yıkılmasıyla birlikte yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti günümüzdeki modern haline kavuştu. Türkiye bugünkü topraklarıyla bile Avrupa'daki birçok ülkeden yüz ölçümü olarak daha büyük durumda. Ve son olarak Birleşik Krallık'tan da bahsetmek istiyorum. Bugünkü yüz ölçümü 243 bin kilometre kare. 1920'lerde zirveye ulaşan Britanya İmparatorluğu ise 35,5 milyon kilometre kare ile tarihin en büyük imparatorluğuydu. Ama biz burada sömürge imparatorluklarını dahil etmediğimizi söylemiştik. O yüzden Britanya'nın Avrupa içindeki en geniş sınırları tüm İrlanda'yı da elinde tuttuğu dönemiydi. Bu da topraklarını kısa süreliğine arttırmıştı. İngiltere'yi ayrı ele alırsak 1190'daki Angevin İmparatorluğu'na kadar gidebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.